Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda doğrusal denklemler 3 konusunun eğim eğim kısmını anlatacağız. Doğrusal denklemler zaten birinci dereceden denklemler, koordinat sistemi, eğim ve eşitsizliklerden oluşuyor. O yüzden bu 4 ayrı alt başlık olarak 4 ayrı video çekme kararı almıştım. Şimdi o videolardan üçüncüsünü anlatıyoruz. Hadi bakalım, doğrunun eğimi nedir? Eğim aslında günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkar. Ne yapar? En basitinden merdiven inip çıkıyoruz, değil mi? Orada bir oluşan, yataydan uzaklaştıkça bir oluşan eğim vardır. Veya arabaların yokuş yukarı çıkması, aşağı inmesi, değil mi? Bir eğimden bahsedebiliriz. O yüzden de eğimin olduğu her yerde mutlaka bir yükselti mevcuttur diyeceğiz. Peki matematiksel olarak eğimin tanımı nedir? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Bakın, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denir. Eğimi M harfiyle gösteririz. Bu da ne demektir? Dikeyin yataya oranıdır. Dikey uzunluğun değeri arttıkça eğim artar. Doğrudur, çünkü kesrin değeri artar, değil mi? Payın değeri büyüdükçe kesrin değeri arttığı için burada da kesir değeri eğim olmuş oluyor. Bunun değeri de artmış oluyor. Şimdi şurada gördüğümüz 3 tane üçgen var. Bunların her birindeki alanları bulalım. Öncelikle dikey dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Yataydaki açıya bakmış oluyoruz. Evet, yataydaki açıya bakmış oluyoruz. Bu açının karşısındaki dikey uzunluğun 12'nin yatay uzunluğa 15'e oranıdır eğim. Bunu 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman ne olur? 4/5 olacaktır. Peki buradaki eğimimize bakalım. Yine yataydaki açının karşısındaki dik uzaklığın 9'un yataydaki uzunluğa 15'e oranıdır eğim. 3 ile sadeleştirdiğimizde 3/5 olmaktadır. Son olarak üçgenimize bakalım. Buradaki açımıza dedik alfa. Karşısındaki uzunluk 12'dir. Yatay uzunluk 12'dir. Oranladık 1. Demek ki eğimi 1'miş. Şimdi her zaman kesir olarak ifade etmeyebilir. Bazen de yüzde olarak ifade ediyor. 4/5 yüzde kaçtır? 20 ile genişlettiğimizde 80/100'dür, değil mi? O halde buranın eğimi demek ki yüzde 80'miş deriz. Veya 20 ile genişlettiğimizde yüzde 60'tır diyeceğiz. İşte burası eğim 1 olduğu için %100'lük bir eğim vardır diyeceğiz. Peki diğer örneğimize hemen geçelim. Bir de bunları koordinat sistemi üzerinde doğru grafiğinde nasıl buluyoruz? Hemen buna bakalım. Önce kırmızı olan doğrumuz D1 doğrusundan başlayalım. Şimdi D1 doğrusundanın x ekseni ile yaptığı açı, yani şu yataydaki açıya bakıyoruz. Burada bir üçgen oluştu, dikkat ettiyseniz. Bu üçgenin yüksekliği 1, 2, 3, 4. Bakın şurası 4 birim. Burası 2 birim. Dikeyin yataya uzunluğu 4/2'den kaç çıkacaktır? 2 olacaktır. Peki sarı D2 doğrusuna bakalım. D2 doğrusunun şu üçgeni, evet, şu uzunluk 1, 2, 3 birim. Yataydaki uzunluk ise 4 birim. O zaman yapılan oran 3/4'ten %75'lik bir eğim vardır deriz. Son olarak da D3 doğrusuna bakalım. D3 doğrusuna yine bir üçgen çizdik. Şuradaki açımız, karşısındaki uzunluk 2 birim, yataydaki uzunluk 2 birim. Oranladığımızda 2/2'den eğimin değeri 1'dir diyeceğiz. Kısaca arkadaşlar, eğim dikey bölü yatay olacaktır. Evet, burada sağa yatıksa tabii ki şurayı bir eksi alacağız. Neden? Bir sonrakinde göstereceğiz. İleriki zamanlarda yani orada göstereceğim. Neden eğimi orada eksiye aldım? Şimdi şuna baktığımız zaman %75'lik bir eğim var KL. KM'de %25'lik eğim var. LM arasındaki mesafe 24 ise yüksekliğimiz nedir diyor. %75'lik eğim 3/4 mü demektir? Yani bu da nedir bu eğim? Aslında şurası 3K'ymış. 4K'ya oranladığında şurası 4K'ymış. 4K'ya oranladığında %75 çıkmış. Doğru mudur? Şuradaki eğim açısı 3/4. Peki aynı şekilde burayı yapalım bakın. Karşısı 3, komşusu bir şey, eğim
%25. %25 nedir? 1 bölü 4'tür. O halde 3K'yı kaç K'ya bölersen 1 bölü 4 çıkar? 4 katı 12K'dır. Şimdi 24 metreyi oluşturan K değerleri 16K oldu mu? Bakın 4K buradan, 12K buradan, 16K. Peki 24 eşittir 16K ise her iki tarafı 16'ya bölelim. K'nın değeri buradan 8'e böldüğümde 3, 8'e böldüğümde 2 çıkar. 3 bölü 2'dir. Peki yükseklik dediği yer 3K mıydı? Evet. H eşittir 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 metre, 4,5 metre olarak bulmuş oluruz. Peki diğer bir yere geldik. Şimdi doğrunun eğimi. Koordinat sisteminde bir doğrunun eğiminin bulunması için farklı yöntemler kullanılır. M ve C birer gerçek sayı olmak üzere eğer grafiğimiz y eşittir mc artı mx artı c şeklinde doğru denkleminden bahsediyorsak, bakın y burada yalnız, başında katsayı yok, var 1 var ama başka bir sayı yok. Mx artı c denkleminden yararlanıyoruz. Verilen doğru denklemine göre de eğim x'in başındaki sayıdır diyoruz. X'in katsayısı kaçsa eğimi odur. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Y eşittir mx artı c'nin. Evet, eğimi x'in başındaki sayıdır ama bir de ax artı by artı c eşittir 0. Yani y yalnız değilse denklemde ne yapalım? Üşendik mi yapmaya? O zaman ax artı by artı c'nin eğimini x'in başındaki sayının y'nin başındaki sayının eksilisi diyelim. Eğimi bu şekilde de bulabiliriz. Bu yöntem 8. sınıf MEB'in kitabında yok, ders kitabında yok. Bazı kaynaklarda gösteriyor, bazı pratiklik olarak, ama MEB'in yayınında yok. MEB'in yayınında her zaman için y'yi yalnız bırakarak o şekilde ilerlemiş. Biz de pratiklik olarak bazen bunu da kullanıyoruz. Şimdi sorularda bunu göstereceğim size. Her ikisinde de çözeceğim. Ondan sonra takdirde size ait hangisinden gitmek isterseniz. Y eşittir 3x eksi 2. Y yalnız, o halde x'in başındaki sayı kaçtır? 3 ise eğimin değeri 3'tür. Y'nin başında 1 var. Bakın x'in başında 1 var, özür dilerim. Bakın x'in katsayısı 1 bölü 2'dir burada. Tamam, x'in katsayısı 1 bölü 2 ise eğimin değeri de 1 bölü 2'dir deriz ve y yine burada yalnız. Y yalnız mı? Evet. O halde eğim eşittir x'in başındaki sayının diyebiliriz. Eğim x'in başındaki sayıdır diyeceğiz. Burada böyle. Peki gelelim. İşte benim dediğim MEB'de olmayan, MEB'in kitabında, ders kitabında olmayan ama kaynaklarda olan şeyi göstereceğim. Şimdi 2y eksi 5 eşittir x. Şöyle yapacağız. Bu durumda bakın 2y eksi x eksi 5 eşittir 0 denklemi. Çünkü denklemimiz neydi? Ax artı by artı c eşittir 0 da olacaktı. Eğim burada x'in katsayısının y'nin katsayısına oranının eksilisiydi. Ya da y eşittir mx artı n şeklinde gösteriyorduk. Y'nin de eğimin değeri x'in katsayısıydı. Şimdi iki türlü eğimi bulma yöntemimiz vardır. Bakın, iki türlü eğimi bulma yöntemimiz vardır. O halde burada öncelikle şuradan yola çıkalım. Yani şu grafiğe eşitse bunu 0 yapmak zorundayız, sağ tarafını. Şimdi eğim eşittir. X'in başındaki sayı kaçtır? Eksi 1. Y'nin başındaki sayı 2. Bir de formülden gelen eksimiz var. Eksinin eksiği oranladık. 1 bölü 2 çıktı. Bu birinci yöntemimiz, yani kısa olan. Şimdi uzun olan yöntemde y'yi yalnız bırakmak var. O halde 2y eksi 5 eşittir x denklemini düzenliyorum. 2y eşittir x artı 5. Neden? Eksi 5'i eşitliğin bu tarafına attık. Denklem çözer gibi aynı şekilde her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Y eşittir x bölü 2 artı 5 bölü 2. Bunu böyle ayırdım. Çünkü x'in başındaki sayı lazım bana. O halde eğimin değeri 1 bölü 2'dir. Evet. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Tabii ki bu biraz daha pratik yöntemdir. Şuraya bakalım.
x'in başındaki sayının, evet, eğim eşittir. Eksimizi koyalım, formülü unutmayalım. 3 bölü y'nin başındaki sayı oranı eksi 3 bölü 2'ymiş. Buradaki eğim bu. Peki diğer yöntemi kullanalım. 2y eşittir eksi 3x. Y eşittir eksi 3 bölü 2x. Peki eğim neye eşittir? Eksi 3 bölü 2'ye eşittir. Y'yi yalnız bırakarak oluşturduk. Burada sabit sayı yok. Eğim eksi 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Şimdi buraya gelelim. Yine eğim eşittir. X'in başındaki sayının, y'nin başındaki sayının negatiflisine oranı eksi 4 bölü 3'tür dedik. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, y'yi yalnız bırakalım. 3y, o zaman y'yi yalnız bırakacaksam bunun dışındaki her şeyi karşıya atalım. Eksi 7, eksi 4x. Şimdi her iki tarafı 3'e bölüyorum. Bunlar gitti. Y eşittir. Eksi 4 bölü 3x, eksi 7 bölü 3. Şunu yerine değiştirdim. Sorun olmaz. Bakın x'in başındaki sayı kaç oldu? Eksi 4 bölü 3. Demek ki eğimde eksi 4 bölü 3'tür diyeceğiz. Evet, dediğim gibi hangisini kullanmak isterseniz. Tabii ki böyle kesirli ifade verdiği zaman kısa yolu, yani eksi a bölü b'yi kullanmak daha pratiklik sağlıyor. Göreceğiz mesela. X'in başındaki sayı nedir? 1 bölü 2. Y'nin başındaki sayı 1 bölü 3. Bunun eksilisiydi. Bölme işleminde içler dışlar yaptığımızda ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur eğimin değeri. Eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi bu 1'i buraya atarak da eksi 1'i 0 eşitlersiniz. En nihayetinde sabit sayılı işimiz yok. X ve Y ile işimiz var bizim. Bunu böyle yaptık. Ya da denklemi düzenleyelim. Hadi. X bölü 2 artı Y bölü 3 eşittir 1. Amacımız y'yi yalnız bırakmazsa bunu bu tarafa atalım. Y bölü 3 eşittir 1 eksi x bölü 2. Şimdi her iki tarafı 3 ile çarpalım. Çünkü bölüm şeklindeyse çarpım olarak geçecektir. Eksi 3 bölü 2 diye içeriye dağıttık. O halde x'in başındaki sayı eksi 3 bölü 2 olacaktır. İkinci kısma gelelim. X'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranının negatiflisiydi. Ve buradan da ne gelir? 3 bölü 5'tir eğimin değeri. Bu kısa yolumuz. Uzun yolumuza gelelim. Y'yi yalnız bırakacağız. 3x bölü 5 eşittir y olmuş oldu. O halde eğim neydi? X'in katsayısıydı. Pardon, eğim eşittir. X'in katsayısıydı. Buradan da 3 bölü 5 gelmiş oldu. Tabii ki bu orijinden geçen bir doğru grafiği olduğu için katsayısı yok. O yüzden de biraz önceki gibi çok uğraştırmadı y'yi yalnız bırakmak. Şimdi yapalım. Eksi a bölü b'den yapıyorum. X'in başındaki sayı 2. Y'nin başındaki sayı 6. Eksilisi eksi 1 bölü 3'tür eğimin değeri. Bunu burada bırakalım. Şimdi y'yi yalnız bırakalım. 6y eşittir 5 eksi 2x. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde 5 bölü 6 2x bölü 6. Peki eğim neydi? X'in katsayısıydı değil mi? Önündeki işareti lütfen ihmal etmeyelim. Eksi 2 bölü 6'dan eksi 1 bölü 3'ü bulmuş olduk yine. Evet, buyurun bakalım. 3x artı 5y eksi 5 eşittir 0 denklemin eğimi 2 olduğuna göre b'nin değeri nedir diyor. Şimdi x'in başındaki sayının eğim 2'ymiş. 2 eşittir diyorum. X'in katsayısının y'nin katsayısının oranının eksilisi. O zaman b buradan ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur cevabımız. Tabii bu kısa yolda. 2 ile b yer değiştirebilir çarpım durumunda. Şimdi y'yi yalnız bırakarak bulalım. 3, o yalnız bırakacaksak onun dışındaki her şeyi ne yapmam? Karşıya geçirmem lazım. 5 by eşittir 5 eksi 3x. Her iki tarafı b'ye bölüyorum. Bunlar gitti. Y eşittir 5 bölü b eksi 3 bölü b x. Peki eğim neydi? Buydu. İşte bu 2'ye eşitmiş. 2 eşittir
eksi 3 bölü b. İçler dışlar çarpımı 2b eşittir eksi 3'ten b'nin değeri 3 bölü 2 olacaktır. Evet, umarım anlaşılıyordur. Dediğim gibi yani eğim kolay bir konu. Koordinat sisteminde x eksenine paralel yani y eşittir b doğrularının eğimi sıfırdır. Bakın x eksenine paralel yatay olanların eğimi sıfırdır. Y eksenine paralel dikey olanların ise eğimi tanımsızdır. Neden? Çünkü bu trigonometriden gelir. Yani sinüsün ve kosinüsün oranının tanjantın sıfır, tanjantın tanımsız olduğu değerden gelir arkadaşlar. Bunları lisede göreceksiniz. Sadece burada şu anda şunu bilin. Eğimde eğer doğru grafiğimiz x eksenine paralelse, yataysa sıfır, dikey ise tanımsız. Bakın yatay ise eğimi sıfır, dikey ise grafiğimiz y ekseni paralelse eğim tanımsızdır diye aklınızda bulundurabilirsiniz. Yataysa sıfır, dikey ise tanımsızdır. Peki buyurun bakalım. Hani ilk gösterdiğim sunumda dedim ki bu da eksili. Sonra dedim söyleyeceğim. İşte sebebi buradan geliyor. Koordinat sisteminde sağ tarafa eğik doğruların eğimi pozitif. Sola eğiklerin doğruların eğimi ise negatiftir. O ilk slaytımızda da grafiğimiz sola eğikti. O yüzden eğimi eksiydi. Şimdi mavi olan doğrunun eğimine bakalım. Buradaki doğrunun eğimi sağ yatık. Bir kere bu eğim sağ yatık. Yani her durumda bunun eğimi ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Şimdi bakalım şurada bir üçgensel bölge var. Bu üçgensel bölgede evet dikeyi kaç birimdir? 3 birim. Yatayı kaç birim? 3 birim. O halde 3 bölü 3'ten kaç çıkar? 1 çıkar. Peki K'ya bakalım. K'nın şurada bir dik üçgeni oluşturduk. Dikeyi 2 birim, yatayı 1 birim. Sola yatık olduğu için bunun eğimi kesinlikle eksidir. Eksi dikey bölü yatay. Yani eksi 2 çıkacaktır. MK'nın değeri eksi 2'dir diyoruz. Evet, bir sonraki sayfamıza bakalım. Burada da yine başka bir notumuz var. Bu not da önemli. Koordinat sisteminde birbirine paralel doğruların eğimleri eşittir. Bakın paralelse eşit. Birbirini dik kesen doğruların eğimlerinin çarpımı ise eksi 1'dir diyoruz. Şimdi burada D doğrusu ve E doğrusu birbirine paralel. F ise bunları dik kesmiştir. Bunların eğimini bulalım. Şimdi E'ye baktığınız zaman koordinat sisteminde X'i nerede kesiyor, Y'yi nerede kesiyor veya F nerede kesiyor onları bilmiyoruz. Ama en belirgin ne vardır? D doğrusudur. D doğrusunda bir üçgen oluşturalım. Şöyle bir üçgen oldu. 3 birim 1 birimden burası ne oldu? 4 birim. 5 birim orijine kadar. Orijinden sonra 4 birim. Burası da 9 birim. Demek ki MD doğrusu sağ yatık mı? Evet. O halde pozitif olacaktır. Dikey bölü yatay. Peki MD 4 bölü 9 ise ME doğrusunun eğimi de paralel olduğu için 4 bölü 9 olacaktır. Peki ne kaldı şimdi? MF kaldı. Bunlardan 4 bölü 9 çarpı MF'nin değeri eksi 1'e eşit olmuş olacak. Çünkü dik ise çarpımları eksi 1'di. Peki 4 bölü 9'u hangi sayıyla çarptığında eksi 1 olur? Tersiyle. Eksi olması eksi tersiyle. Yani eksi 9 bölü 4'tür diyebiliriz. Ya da içler dışlar çarpımı yaparak bulabilirsiniz. Örneğe bakalım. 2x eksi 5y artı 10 eşittir 0 denkleminin grafiği bu grafiğe paralelmiş. Paralelse ne demiştik? Eğimleri eşittir. Hemen aklımıza bu gelecek. Buna göre a değerini bulunuz demiş. Peki bir doğrunun eğimini, bir denklemin eğimini bulduğumuz zaman iki yöntem söylemiştim. Bir tanesi çok kısa yöntemdi. Bu da neydi? X'in başındaki sayının
y'nin başındaki sayının eksilisiydi. Yani eğimi kaç bulmuş olduk? 2/5 bulduk. Peki buradaki eğime bakalım. X'in başındaki sayının y'nin başındaki sayının eksilisiydi eğimimiz. Şuna da M2 diyelim. Şuna M1 diyelim. M2 değeri buradan ne olur? A/6 olacaktır. Bu doğrular paralel olduğuna göre eğimleri eşittir. 2/5 eşittir A/6. İçler dışlar çarpımı yapalım. 12/5 eşittir A bulmuş oluruz. Yani 6'yı veya burayı direkt çarpım olarak geçebilirsiniz A'yı yalnız bırakmak için. Evet, A'nın değerini 12/5 olarak bulduk. Ya da arkadaşlar tek tek ikinci yöntemden her birisinde y'yi yalnız bırakarak x'in katsayısını oranlayabilirsiniz. Yani eğimde de eşitleyebilirsiniz. Geldik buraya. Aynı şekilde 3x artı 4y artı 12 denkleminin grafiği bu denklem grafiği ile dik kesişmektedir. O halde eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir diyeceğiz. Eğimler çarpımı eksi 1'e eşittir. Birinci denklemimizi şimdi ikinci yöntemle çözeceğim. 3x artı 4y artı 12 eşittir 0. Ne çekiyorum burada? 4y'yi yalnız bırakacağız. O yüzden geriye kalanların hepsini karşı tarafa attık. Evet, her iki tarafı 4'e bölüyorum. Bunlar gitti. Y eşittir eksi 3. 12'yi 4'e böldüm. Eksi 3. Diğeri de eksi 3x bölü 4. Peki buradaki M1'in değeri ne olmuş oldu? X'in başındaki sayı ama lütfen eksiyi unutmayalım. Katsayıyla birlikte eksi 3/4 olmuş oldu. Şimdi gelelim M2'ye. Mx eksi 3y artı 6 eşittir 0. 3y'yi yalnız bırakacağım. O yüzden 3y'yi karşı tarafa atayım. Diğerleri burada kalsın. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Bunlar gitti. M bölü 3 x artı 2. 6/3'ten 2 eşittir y. Şimdi M2'nin değeri kaç oldu? Bakın x'in başındaki sayı m bölü 3. Bunların eğimleri çarpımı eksi 1 miydi? Evet. Eksi 3/4 çarpı m bölü 3'ün eksi 1 olması lazım. Bir kere eksi ile eksi götürdü. Bakın şu eksiyle bu eksiyi götürelim. 3 ile de 3'ü götürelim. Yukarıda 1 kaldı. M bölü 4 eşittir 1. M'nin değeri buradan 4 olur. Ya da içler dışlar çarpımı yapın. Eksi 3M eşittir eksi 12'den M'nin değeri 4'tür diyebilirsiniz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu grafik ile bu grafik 3 ve 2 noktasında kesişiyormuş. Şimdi daha önceden şunu söylemiştik doğru grafiğini anlatırken. Eğer iki doğru grafiği bir koordinat sisteminde kesişiyorsa kesişimindeki nokta her iki denklemi sağlar. Yani ne demektir bu? Gel x'i gördüğün yere 3 yaz, y'yi gördüğün yere 2 yaz. Her iki denklemde de aynı şeyi yapıyoruz. Yani x eşittir 3 için, y eşittir 2 için. Şimdi a çarpı 3 eksi 7 çarpı 2 artı 21 eşittir 0. Düzenleyelim. 3a eksi 14 artı 21 eşittir 0. 3a burası ne oldu? 7 artı 7 eşittir 0. Şimdi karşı tarafa geçirelim. Eksi 7 olsun ve a'nın değeri eksi 7/3 olsun. A'yı bulduk. Peki şimdi gelelim ikinci denklemimize. 4x 4 çarpı 3 x gördüğüm yere 3 yazıyordum. B çarpı 2 artı 6 eşittir 0. 12 artı 2b artı 6 eşittir 0. 2b öbürü 18 yaptı. Karşıya attık. Eksi 18. B'nin değeri eksi 9. Peki bunların eğimlerin toplamı nedir diyor. Evet, üçüncü olarak hemen birinci denklemde eksi 7/3 x eksi 7 artı 21 eşittir 0. Eğimi neye eşitti? X'in başındaki sayının y'nin başındaki sayının eksi 7'lisiydi. Eksiler gitti. Buradan
1 bölü 3 kaldı. Eğimin değeri 1 bölü 3'tür. 7'leri de götürdük arkadaşlar. 1 bölü 3 oldu. Peki ikinci durumdaki, ikinci denklemdeki eğimi bulalım. Neydi ikinci denklemimiz? 4x, b'yi eksi 9 bulmuştuk. Eksi 9y artı 6 eşittir 0. X'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranının negatiflisi, yani 4 bölü 9. Bu iki eğimin toplamı nedir diyor. 4 bölü 9, pardon şurası eksi olur çünkü eksi eksiyi götürecek. Bir de formülden gelen x'imiz var. Eksi 1 bölü 3, bu ikisinin toplamı nedir diyor. 4 eksi 3 bölü 9'dan 1 bölü 9 olacaktır. Evet, bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim sorularımıza. Sonlara doğru gelmekteyiz. Koordinat sisteminde eksi 3'e eksi 2 noktası doğrunun üzerinde. Ne demiştik? İki doğru bir noktada kesişiyorsa o nokta denklemi sağlar. Veya nokta doğrunun üzerindeyse nokta denklemi sağlar. Bu da ne demektir? X gördüğünüz yerlere ve Y gördüğünüz yerlere noktanın değerini yazın demektir. 5 çarpı eksi 3 eksi B çarpı eksi 2 eşittir 4. Eksi 15 artı 2B eşittir 4. Eksi 15'i eşitliğin bu tarafına atalım. 2B 4 artı 15. 2 tane B'nin değeri 19 ise bir tane B'nin değeri 19 bölü 2'dir. Şimdi B'yi bulduk. Yerleştirelim denklemimize. 5x eksi 19y bölü 2 eşittir 4. Şimdi dik kesen doğru mu? Önce bunun eğimini bulalım. Eğimi nedir bunun? X'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranının eksilisiydi. Değil mi? 2 tane eksi geldiği için artı olacak. Paydasında 1 var. İçler dışlar 10 bölü 19 çıkar eğim. Peki 2 eğimin çarpımı eksi 1 miydi? Neden? Çünkü 2 doğru dik kesişiyordu. Birinci eğim 10 bölü 19. İkinci eğim ne olacak ki çarpımı eksi 1 olsun? Tabii ki negatif tersidir. Çarpmaya göre negatif tersidir diyeceğiz. O yüzden M2'nin değeri eksi 19 bölü 10 olmuştur. Evet, şimdi geldik özel bir bölüme. Neden? Çünkü şu formül tabii ki 8. sınıf müfredatında yok. Ama piyasadaki çoğu kaynakta bununla ilgili sorular geliyor. Bu da şudur. 2 tane noktadan geçen doğrunun eğimi. 2 noktadan geçen doğrunun eğimin önce formüle göre yapayım. Sonra bu formülün nereden geldiğini ispat edeyim size. Aklımıza kalması daha kolay olsun. Bu x1 y1'dir. Bu x2 y2'dir. O halde eğim eşittir. y2 eksi y1 formüle göre eksi 4 eksi 2 bölü eksi 3 eksi 5. Eksi 6 bölü eksi 8. Eksiler gitti, sadeleştirdik. 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 4. 3 bölü 4. Peki hemen bir koordinat sistemi çiziyorum. Evet, bu koordinat sisteminde burası x1, burası x2 olsun. Şu uzunluk y1, şu uzunluk y2 olsun. Pardon, nokta. Şimdi iki noktayı şöyle işaretleyelim. Ve bu iki noktadan şöyle bir doğru geçsin. Peki bu doğrunun eğimi bulabilmek için ne yapıyorduk? Üçgene tamamlıyorduk değil mi? Şöyle bir üçgene tamamladım. Evet. Bu arasındaki mesafe nedir? y2 eksi y1'dir. Bu aradaki mesafe ise x2 eksi x1 kadardır. Bakın şuradaki eğimi bulabilmek için buradan üçgeni tamamladım. Fark etmez. Yöndeş açılar eşitti değil mi? O halde şu kenar y2 eksi y1. Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Değil mi? Eğim açımız dikey bölü yataydı. İşte formül arkadaşlar buradan geliyor. Aklınızda bulunsun. Evet, bu şekilde de eğim konusunu bitirmiş olduk. Eğim doğrusal denklemlerin 3. bölümüydü. 4. bölümünde eşitsizlikleri anlatacağım. Görüşmek üzere.